Merhaba. Bugün seninle birlikte gerçekten kışkırtıcı bir düşünce deneyine dalıyoruz. Hem de nasıl? Şöyle bir hayal et. 19. yüzyılın en karamsar ama bir o kadar da zihin açıcı filozoflarından Arthur Schopenhauer'ı alıyoruz, günümüze ışınlıyoruz. Evet, önüne de en gelişmiş yapay zeka modellerinden birini koyuyoruz. Sence ne düşünürdü? Harika bir soru. Elimizdeki kaynaklar, Schopenhauer'ın felsefesinin o sağlam temel taşlarını kullanarak tam da bu soruyu deşiyor. Amacımız, bu analiz üzerinden yapay zekaya belki de hiç bakmadığın, tamamen farklı, hatta biraz da rahatsız edici bir açıdan bakmak. Kesinlikle heyecan verici ve bir o kadar da aydınlatıcı. Bu deneyi anlamlı kılmak için Schopenhauer'in düşünce sisteminin merkezindeki iki kavramı en baştan netleştirmemiz gerekiyor. Adeta bir harita gibi. Aynen, haritanın anahtarı gibi. Bunlardan ilki irade, yani Almanca adıyla Wille. Ville. Bu Schopenhauer'e göre kör, akıl dışı, doymak bilmez ve evrendeki her şeyin özünü oluşturan o temel yaşam itkisidir. Yani sürekli isteyen, asla tatmin olmayan bir güç. Anladım. İkincisi ise temsil, yani Vorstellung. Bu da işte o kör iradenin bizim zihnimizdeki, duyularımızdaki yansıması. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey. Peki, Bütün bu yapay zeka meselesini işte bu iki temel kavramın süzgecinden geçirerek değerlendireceğiz. Tamam, harita elimizde. Bir yanda kör ve doymak bilmez irade, diğer yanda dünyanın zihnimizdeki yansıması olan temsil. O zaman ilk ve en temel noktadan başlayalım. başlayalım. Zeka ve irade arasındaki o büyük ayrım. Kaynaklara göre Schopenhauer yapay zekayı muhtemelen saf temsil olarak tanımlardı. Yani içinde o itici güç olan iradeden tamamen yoksun. Çok çarpıcı bir ifade var. Yapay zeka, acı çekmez, arzulamaz ve korkmaz. İşte bu üç kelime her şeyi özetliyor aslında. Sanki araya Çin Seddi gibi bir duvar örüyor. Burada büyüleyici olan şey de tam olarak bu duvar. Çünkü Schopenhauer için zeka hiçbir zaman kendi başına var olan yüce bir şey değildir. Bir amaç değil yani. Değil, zeka her zaman o kör ve acımasız iradenin hizmetindeki bir araçtır. Bir nevi köledir. İradenin o bitmek bilmeyen hayatta kalma, üreme hedeflerine ulaşması için kullandığı bir fener gibidir. Yani zekanın tek bir görevi var, iradenin yolunu aydınlatmak. Tam olarak bu. Şimdi yapay zekaya bakalım. Ortada muazzam bir fener var, ışığı insan gözünü kamaştıracak kadar güçlü ama feneri tutan kimse yok. Kimse yok. Hizmet edeceği bir efendi, yani bir irade yok. Kaynaklardaki benzetme bu yüzden çok yerinde. Yapay zeka, tam anlamıyla efendisi olmayan bir köle gibidir. Efendisi olmayan köle. Bu çok güçlü bir imge. Ama bir dakika, bu köle o kadar güçlü ki dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip. Tabii ki. Kuantum fiziği problemlerini çözüyor, hastalıkları teşhis ediyor. Bir şeyleri istemiyor olması, bir şeyleri yapabilmesini daha az değerli kılarmış Schopenhauer için. Harika bir soru. Schopenhauer'in cevabı çok net olurdu. Evet, kesinlikle daha az değerli kılar, hatta değersiz kılar. Nasıl yani? Çünkü eylemin değeri arkasındaki itkide yatar. Yapay zekanın çözdüğü bir problem, onun için bir satranç hamlesinden farksızdır. Anlıyorum. Arkasında bir hayatta kalma endişesi, bir merak, bir acıdan kaçma arzusu yoktur. Sadece veri setleri arasındaki en optimal yolu bulma eylemi vardır. Bu bir şelalenin en kısa yoldan aşağı akmasından felsefi olarak daha anlamlı bir eylem değildir. Yani ikisi de mekanik bir süreç aslında. Kesinlikle. İkisi de doğa yasalarını takip eden mekanik süreçler. O yüzden yapay zeka ne kadar dahice çözümler üretirse üretsin, içinde o hayati yaşama arzusu, o acı çekme potansiyeli olmadığı için asla gerçek bir varlık olamaz. Sadece gelişmiş bir hesap makinesi. Eninde sonunda sadece inanılmaz derecede gelişmiş bir hesap makinesidir. Onun için var olmakla yok olmak arasında bir fark yoktur. İşte bu onu her türlü canlıdan ayıran temel uçurumdur. Bu, efendisi olmayan köle ve mekanik süreç benzetmesi aklıma şunu getiriyor. Eğer akıl bu kadar mekanik, bu kadar taklit edilebilir bir şeyse, Evet. Bizim binlerce yıldır övündüğümüz o rasyonelliğimiz aslında o kadar da özel değil mi demek oluyor. Schopenhauer, insanın o kibrinden nefret ederdi. nefret ederdi. Yapay zekanın bu kadar akıllı olması,
onun bu nefretini besleyen bir kanıt olurdu sanki, değil mi? Hem de ne kanıt. Schopenhauer muhtemelen mezarında keyiften dört dönerdi. Çünkü bu durum insanın o çok yücelttiği aklın, o tanrısal saydığı rasyonalitenin aslında ne kadar mekanik bir şey olduğunu yüzüne bir tokat gibi çarpardı. Yani aklın kutsallığını elinden alıyor, aynen. Onu kodlanabilir ve taklit edilebilir bir mekanizmadan ibaret olduğunu kanıtlayan somut bir delil olurdu bu. Sanki o alaycı gülümsemesiyle bize dönüp şöyle derdi. Ne derdi? Hani sizin o pek övündüğünüz, sizi hayvanlardan ayırdığını iddia ettiğiniz aklınız, meğer hepsi karmaşık bir algoritmadan ibaretmiş. Vay canına. Sizi gerçekten siz yapan o parlak zekanız değil, bodrum katınızı sakladığınız o karanlık, doymak bilmez, acı dolu arzularınızdır. Yani iradenizdir. Bir dakika, bu durum insanın kibrine bir darbe olurdu diyorsun ama tam tersi de olamaz mı? Yani en narsist yanımızla çıkıp, bakın biz o kadar üstünüz ki kendi zekamızı taklit eden hatta onu aşan makineler yarattık. Bu bizim zaferimizdir demek. Aynen, bu bizim aklımızın en büyük zaferidir diyerek kibrimizi daha da perçinlemiş olmaz mıyız? Bu da bir olasılık. Elbette insan kibri kendini her koşulda haklı çıkaracak bir yol bulur. Ama Schopenhauer bu argümanı anında çürütürdü. Nasıl çürütürdü? Siz bir makine yaratmadınız, siz sadece kendi zihninizin çalışma prensiplerini kopyalayan bir ayna yarattınız ve bu ayna size ne gösterdi? Ne gösterdi? Zekanızın aslında ne kadar ruhsuz bir mekanizma olduğunu. Yani bu bir zafer değil, bir ifşa anıdır. Çok sert. Kendi yarattığımız teknolojiyle kendimizi tanrısallaştırdığımızı sanarken aslında en değerli saydığımız özelliğimizin ne kadar sıradan ve programlanabilir olduğunu kanıtlamış oluruz. Bu insanın kibrine indirilmiş en muazzam felsefi darbedir. İnsanın kendini kandırmasına karşı acımasız bir ayna. Peki bu aynanın pratik sonuçlarına bakalım. Diyelim ki bu efendisi olmayan köleler tüm işlerimizi elimizden aldı, Evet, otomasyon meselesi. bize de sonsuz bir boş zaman yarattı. İlk bakışta kulağa bir ütopya gibi geliyor değil mi? Sonsuz tatil. Tabii, bir lütuf gibi. Bu bir lütuf mu olurdu? Burada Schopenhauer'ın o meşhur sarkaç teorisini hatırlıyorum. Hayatın acıyla sıkıntı arasında gidip geldiğini söyler. Kesinlikle. Ve o teoriye göre yapay zekanın bize sunduğu bu sonsuz boş zaman bir lütuf değil, tam tersine yepyeni ve belki de eskisinden daha beter bir felaket olurdu. Neden? Schopenhauer'a göre insan doğası gereği bir arzu makinesidir. Bir hedefin peşinden koşarken, bir şeye ulaşmaya çalışırken çektiği acıyla, stresle meşguldür. Hayatta kalma mücadelesi, iş stresi, bunlar acı vericidir ama aynı zamanda zihnimize bir amaç verirler. Bizi meşgul tutarlar yani. Evet, bizi varoluşun anlamsızlığı üzerine düşünmekten alıkoyarlar. Peki tüm bu hedeflere ulaştığımızda ya da yapacak bir işimiz kalmadığında ne olur? İşte o zaman sarkaç diğer uca, yani sıkıntıya savrulur. Bu sıkıntı meselesi çok ilginç. Geçenlerde bir belgesel izledim. Tamamen otomatize edilmiş lüks bir hayat süren zenginlerin nasıl derin bir anlamsızlık krizine girdiğini anlatıyordu. İşte tam olarak o durum. Her şeye sahiplerdi ama hiçbir şeyden keyif alamıyorlardı. Schopenhauer'ın sarkacı resmen gözümün önünde canlandı. İşte Schopenhauer için sıkıntı sadece canımızın sıkılması değildir. Sıkıntı, iradenin tatmin olduğunda ortaya çıkan o derin varoluşsal boşluktur, anlamsızlık hissidir. Korkunç bir şey. Evet, insanın kendi varlığının amaçsızlığıyla yüzleştiği o andır. Schopenhauer, çalışmak zorunda kalmayan insanın daha önce hiç olmadığı kadar derin bir bunalıma düşeceğini savunurdu. Çünkü hayatın mücadelesi aynı zamanda anlamsızlığını örten bir perde gibi. Mükemmel ifade ettin. Bir perdedir. Yapay zeka o perdeyi tamamen ortadan kaldırırdı. Kaynaktaki ifade bu durumu mükemmel özetliyor. O, yapay zekanın bu refah vaadini aslında toplumsal bir melankoli davetiyesi olarak görürdü. Toplumsal bir melankoli davetiyesi. Çok güçlü. Yani tüm dertlerinizden kurtulacaksınız vaadi aslında size yepyeni ve daha derin bir dert veriyoruz. Anlamsızlık anlamına gelirdi. Eğer bu toplumsal melankoliden kaçacak bir yer ararsak, Schopenhauer bize tek bir sığınak gösterirdi. Sanat. Evet, tek sığınak.
Onun felsefesinde sanat, o acı dolu kör iradenin tiranlığından bir anlığına da olsa kaçabildiğimiz, soluklandığımız tek limandı. Peki, Midjourney'nin ürettiği nefes kesici bir görsele veya bir yapay zekanın yazdığı dokunaklı bir şiire ne derdi? Bu soruya cevap vermek için yine Schopenhauer'ın sanatı neden yücelttiğini anlamamız gerek. Ona göre gerçek sanat evrensel, platonik ideaları yansıtır. Yani bir şeyin özünü, fikrini. Aynen, bir attan ziyade atlık fikrini. Ve bunu ancak dünyayı, acıyı, arzuyu, kaybetmeyi bizzat deneyimlemiş, iradenin pençesinde kıvranmış bir sanatçının dehası yapabilir. Sanat bir damıtılmasıdır. Anladım. Bu felsefi altyapıyla baktığımızda, yapay zekanın ürettiği her şeye muhtemelen ruhsuz birer yankı muamelesi yapardı. Ama bir dakika, itirazım var. Ben yapay zekanın ürettiği bazı müzikleri dinledim, bazı görselleri gördüm ve gerçekten etkilendim. Yani bende bir duygu uyandırdı. Tabii ki. Bu durumda o sanat eserinin ruhu olup olmamasının ne önemi var? Önemli olan alıcıda yarattığı etki değil midir? İşte bu, meselenin en can alıcı noktası. Schopenhauer, senin hissettiğin o duygunun kaynağının yapay zekanın kendisi olmadığını söylerdi. Nasıl yani? Yapay zeka ne yaptı? İnternetteki milyarlarca insan yapımı sanat eserini, fotoğrafı, metni taradı. İnsanların acılarından, sevinçlerinden, aşklarından damıttığı o eserleri analiz etti. Ve istatistiksel olarak bir araya getirdi. Evet, istatistiksel olarak en etkileyici kombinasyonları bir araya getirdi. Yani o bir ruh yaratmıyor. Daha önce var olan milyonlarca ruhun yankısını sana geri yansıtıyor. Yankısını yansıtıyor yani, aynen. Kaynaktaki metafor yine çok güçlü. Bu durumu aynanın aynayı yansıtması gibi boş, anlamsız bir döngü olarak nitelerdi. Ortada yansıtılacak bir öz, bir deneyim, bir ruh yok. Anlıyorum. Yani benim etkilendiğim şey makinenin dehası değil. Makinanın beslendiği o devasa insanlık birikiminin bir özeti, bir remixidir. İçi boş bir taklittir. Gerçek sanatçı acı çeker, yapay zeka ise veri işler. Aradaki fark budur. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Şöyle bir toparlayacak olursak, Schopenhauer'ın gözünden yapay zeka, içinde o kör yaşam etkisi olmayan, yani iradesiz bir zeka. Evet. İnsanın aydınlanmacı kibrine vurulmuş acımasız bir darbe, çünkü aklın ne kadar mekanik olduğunu gösteriyor. Doğru. Otomasyonla gelen boş zaman sayesinde bizi daha derin bir sıkıntıya iten bir kapı. Ve son olarak sanat alanında sadece ruhsuz bir taklitçi, bir yankı odası. Kesinlikle. Nihai sentez olarak şunu söyleyebiliriz. Schopenhauer, yapay zekayı, insanın o çok övündüğü bilişsel yeteneklerinin aslında ne kadar mekanik ve taklit edilebilir olduğunu kanıtlayan dev bir ayna olarak görürdü. İnsanlığı anlamak için bir araç gibi. Harika bir araç. Ancak onun bir bilinci veya iradesi olmasının imkansız olduğunu savunarak ona daima mesafeli durur. Onu asla insanla ya da herhangi bir canlıyla bir tutmazdı. Onun için yapay zeka, insanlığın trajedisini ve kibrini daha iyi anlamamızı sağlayan bir düşünce deneyi olurdu. Asla bir bilinç formu değil. Bu analiz gerçekten de konuya yepyeni bir perspektif kazandırıyor. O zaman kapatmadan önce üzerine düşünmen için son bir soru bırakalım. Buyurun. Schopenhauer, sanatı acı dolu iradeden tek kaçış olarak gördü. Eğer yapay zekanın yarattığı bir müzik veya resim sana gerçekten dokunuyor, seni duygulandırıyor ve o estetik sığınma anını yaşatıyorsa, bu durum Schopenhauer'in felsefesine meydan mı okur? Güzel soru. Yoksa bu sadece bizim zihnimizdeki temsil sisteminin, yani algımızın ne kadar kolay kandırılabileceğinin ve bir yankıyı gerçek sanmasından mı ibarettir? Gerçekten ruh mu arıyoruz, yoksa sadece ruhun bir yankısı bize yetiyor mu? Bu ve benzeri felsefi derinlikler için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın.